Okay everyone, welcome again. Now in this video I'm going to start Ielts Academic Writing 1, okay? So we will go now one by one. We will start with the charts, the pie charts, okay? And then from there we will go to tables, and then bar charts, and then line graphs, maps, and finally we will go to process essays or diagrams, okay? So let's start. Evet arkadaşlar, bu videomuzda ne anlatıyoruz size bugün? Bugün arkadaşlar videomuzda akademik task writing kısmına başlıyoruz arkadaşlar. Artık pie chartlarla başlıyoruz. So now, for you, before you start, you have to understand the chart. Okay, this is what you should do. So what I mean is that you will just go carefully, okay, and then see about the differences. Okay, check the differences, which changed, very much, or which one was the most important or the highest number in the graph, okay, in the chart. So you find these kind of things, okay, very quickly first. Then you will go focus on introduction paragraph. When you're writing the paragraph, what you will do is you will rephrase the explanation that was given to you, and you will add overall, okay? So don't forget, you must have overall. We talked about this before in the previous videos. Then you will organize your body paragraphs, and you have different options. So I will give you some here. Now you will either as one option, you will, for the first chart, you will put in the first body, and the second chart will go to in the second body, okay? You can do this. Or you can compare and contrast, all right? Big changes or highest figures in the first body, and the small changes or smallest figures in the second body. Or you can write the upward trends in the first body, and you can write the downward trends in the second body, okay? Or you can create your own style. Evet arkadaşlar, başlamadan önce ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar tabloyu iyice anlayacağız. Hemen bakıyoruz artışlar neler, azalışlar neler, hızlı bir şekilde ve en fazla değerleri hangi öğeler, elementler sahip, bunları buluyorsunuz. Sonra introduction'a geçeceğiz arkadaşlar. Ne yazıyor introduction'a arkadaşlar? Bize verilen açıklama cümlesini biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Rephrase yapıyoruz. Birazdan bakacağız. Daha önce bahsetmiştik rephrase nasıl yapabiliriz diye. Ayrıca arkadaşlar overall ekliyoruz. Bakın unutmayın, yine bunu da daha önce söylemiştik. Then ne yapıyoruz arkadaşlar sonrasında? Alışkanlık tabii ki, hep İngilizce Türkçe konuşuyoruz böyle. Evet. Body paragraflara geçiyoruz arkadaşlar. Belli seçeneklerimiz var. Ya arkadaşlar ilk paragrafımızda, ilk chartımızda, ikinci paragrafta iki chartımızı açıklayabiliriz. Çünkü bunlarda genellikle iki tane chart veriliyor. Tek chart verilmiyor genellikle pie chartlarda. Ondan sonrasında arkadaşlar ikinci seçenek olarak compare contrast, yani karşılaştırma ve zıtlıkları verebiliriz. Büyük değişimleri ya da büyük sayıları ilk paragrafta, küçük değişimleri ya da küçük sayıları ikinci paragrafta verebiliriz. Ya da arkadaşlar artışları bir paragrafta, azalışları da diğer paragrafta verebiliriz. Okay. So now let's start. Now we have our chart. Okay, it's reasons for cycling to work. Now we have 12%, 13%, 15%. These are the small numbers here for cycling to work, and you have 30 and 30 on this side. So this one starts from here. This is health and fitness. This is less pollution. This is no parking problems. Here no cost. And then people, 12% of people prefer cycling because they say it's faster than driving. Now when we come to reason for driving to work, we see that 40% thinks comfort, okay, and then 21% says it's distance to work. Then they say 14% here, both say it is faster than cycling and need to carry things to work. And then 11% say it's safer than cycling. So you see, you go over. Okay, now you can think about this. You can say 30-30, okay, and these are 15, it's half of this, and then 13 and 12. So I can give you these, I can give them these, first, and then I can go to these ones, and I will finish my first paragraph with the first chart. And then second, body paragraph, you can write this one, you start with this comfort reason, and then you go to distance to work, and this. Or what you can do is something different, but I will show you this in at the end of the video. Alright, so you stay with me. Evet arkadaşlar, şimdi geldi grafiğimiz karşımıza. Ne diyor arkadaşlar? İşe bisikletle gitmenin nedenleri ve arabayla gitmenin nedenleri şeklinde bize iki tane chart vermiş. 30 arkadaşlar, %30 insanların sağlık ve fitness'tan dolayı, %30'u daha az kirlilikten, yani less pollution'dan dolayı, %15'i park problemleri olmamasından dolayı, %13'ü maliyet olmamasından dolayı, %12'si arkadaşlar
araba kullanmaktan daha hızlı olduğundan dolayı. Comfort arkadaşlar geldiğimizde bakın driver'da da işte comfort arkadaşlar en önemli, yani konfor en önemli nedenmiş. Sonrasında arkadaşlar işi olan mesafe, daha hızlı olması bisiklet kullanmadan, bazı insanların işe bazı malzemeler taşıması gerekiyormuş. Bu yüzden arabayı tercih ediyormuş ve son olarak arkadaşlar %11 ne demiş? Bu daha güvenlidir bisikletten demiş arkadaşlar. Okay, so now we have this, the explanation that is given to us. It says the charts below show the reasons why people in the UK travel to work by bicycle or by car. Now, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Okay. Now, let's see. Okay, now let's start. So, it says that main features, okay, or make comparisons where relevant. This is very important. So, when we are writing our body paragraphs, we have to be careful about these. All right. Okay. Now, what is rephrasing? Rephrasing means, again, I told you before, using same different words with the same meaning. Okay, so what I can do here is, instead of charts, you see here, I can use a pie chart. And how many charts? Don't forget, 2 pie charts, right? So singular, plural is important, don't make mistakes. Okay, and instead of show, you can use indicate, illustrate, display, and demonstrate. Or instead of the reasons, you can use the causes or criteria that cause. Okay, don't forget criteria is plural, right? And travel to, instead of travel to, you can use commute to, because commute means going to work, traveling for work purposes, like going to work and coming back. Or go to, you can use, instead of by bicycle, you can use cycle. Instead of by car, you can use drive or use car or automobile. So you see you have your synonyms, okay? Then, once you have your synonyms ready, okay, you can go to write, you can start writing or rephrasing the explanation, okay? And I have 2 options, okay, for me. I would choose active or passive sentence, okay? And you can write again all differently, as long as they are correct, no problems. So the first one, see 2 pie charts, okay, instead of charts. Instead of show, I put illustrate. Now, they illustrate the percentages, right? The rates, the proportions, okay? So I put the percentages of criteria that cause people in the UK to commute to work, you say travel to, commute to work, okay, by cycling or by using their automobiles. This is the active sentence. Or I can make this passive. Passive means you take the, here, you change, you see, object and subject, you change it and you make, the passive with be and verb 3 structure, okay? So we will come to this in the grammar lessons later on, but this is actually very easy. So your, okay, subject here is this, and you have the main verb here. So pie charts illustrate, pie charts show. The rest is your object. So take it to the beginning of the sentence. You say the percentages of criteria that cause people in the UK or cause British people to commute to work by cycling and by using their automobiles. Now this is present tense, and the percentages here is your object. Be careful before of. So you will say are, okay, present tense, be, am is are. You will use are here. So percentages are illustrated, okay, by 2 pie charts. That's it. This is how we make it passive. Okay. So up to here I will go over again in Turkish. Evet arkadaşlar. Şimdi bize açıklamayı verdi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıklamayı biz yazacağız tekrar ve şuraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Bakın yazdık. Ne diyor bize? Body paragrafımızda arkadaşlar ana özelliklerden bahsedeceğiz ve gerekli yerlerde, uygun yerlerde karşılaştırmaları ya da benzerlikleri vereceğiz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ne demek istediğimize birazdan geleceğiz. Şimdi arkadaşlar rephrase nasıl yapabiliriz? Bakın çok kolay. Kelime oyunu arkadaşlar aslında. Şimdi charts neydi bunlar arkadaşlar? Pie chart. Kaç tane dikkat ediyoruz arkadaşlar? 2 tane. O yüzden tekil çoğul konusunda dikkat edelim. Show arkadaşlar. Show yerine ne kullanabiliriz? Bakın vermiştim daha önceki videolarımızda yine. Indicate, illustrate, display, demonstrate. The reasons yerine arkadaşlar the causes ya da criteria that cause. Criteria arkadaşlar çoğuldur, tekil criterion. O yüzden burası cause yani tekil fiil. Travel to yerine arkadaşlar commute to. Neydi? Commute işe gidip gelmek anlamında kullandığımız fiilimizdi. Ya da go to kullanabiliriz arkadaşlar basit bir şekilde.
Buy bicycle yerine cycle fiilini, buy car yerine drive fiilini ya da use car ya da use automobile ile kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi yapalım. Bakın ne oldu? Artık bizim kelimelerimiz var. Eşlemiş olduk arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Active sentence arkadaşlar. Bir de passive sentence yazabiliyoruz. Aktif cümle nedir? İşte pie chart bize gösterir. Pasifde de bilgiler pie chart tarafından ya da pie chart'ta gösterilir ifadesi. Bu kadar basit aslında. Hemen arkadaşlar yazmışız. Bakın. Charts yerine pie charts, show yerine illustrate, reasons yerine percentages of criteria that cause people in the UK to commute to work by cycling, bakın by cycling or by using their automobiles. Pasif cümle arkadaşlar neydi? Şimdi bakın burası öznemiz, burası da ana fiilimiz değil mi? Chartlar gösterir. Gerisi nesne. Pasifde ne yapıyoruz arkadaşlar? Nesneyi öne alıyoruz değil mi? Sonra be verb 3 ekliyoruz. Öznemize göre ve zamanımıza göre. Bu geniş zamansa be'nin geniş zaman hali gelecek arkadaşlar. Yani emizar gelecek. Bakıyorum benim asıl öznem her zaman nedir? Of'un öncesi değil mi? Percentages dedi arkadaşlar. O zaman ne oldu? Çoğul seçeceğim. Yani are olacak. Fiilde 3. hali. O zaman yazalım. The percentages of the criteria that cause British people to commute to work by cycling and by driving are percentages are illustrated verb 3 değil mi? Fiilin 3. hali by 2 pie charts. Bu kadar basit arkadaşlar. Okay, so next we'll go to check, and then we will ask the question to ourselves. We will say, am I done with the introduction? Did I finish? And can I move on to body paragraphs? Or should I add something else? Surely you should add overall, okay? Don't forget. So add the overall in the introduction paragraph. Some people might tell you different things, okay? Or you might have your own way of writing. I'm not criticizing anybody, but for me, this is like a thesis statement in the essays. So for you and for me, I would recommend you to put in the first paragraph, in the introduction paragraph. Okay? Evet arkadaşlar, şimdi yazdık ya cümleyi, rephrase yaptık bize böyle açıklamayı. Bitti mi? Hemen soruyorum. Body'lere başlayayım mı? Hayır arkadaşlar, dur. Acele etmiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir de arkadaşlar overall'u yazmamız lazım. Evet, overall'u arkadaşlar yazmamız gerekiyor. Değil mi? Bunu ekleyeceğiz. So, let's go to overall. Now, for overall, okay, you have health and fitness, which was the highest number here, and the less pollution, okay, and you have the comfort here for the driving, okay. So you will give the most, the biggest numbers, okay, but without giving the numbers, okay. So criterion that equals to biggest numbers, you will give them in the overall, okay. So you will say overall main reasons, okay, 2 reasons you have for people to cycle are health, okay, and pollution is environmental concerns, okay, so environmental concerns, whereas, now you go down here, for driving, main cause for driving is comfort, okay, and that's it. So your overall is finished, okay. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz arkadaşlar? Overall'da en önemli, en büyük rakamları ekleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Bisiklete gitmenin nedenlerinde en önemlisi neydi? Sağlık ve fitness'ta less pollution. Yani ben pollution kısmını arkadaşlar biraz değiştirip çevresel endişeler diyebiliyorum. Diğerinde ise neydi arkadaşlar? Comfort yani konfor. Hemen veriyorum bakın. Overall, main reasons for people to cycle, yani insanların işe bisiklete gitmelerinin nedenleri, ana nedenleri sağlık ve çevresel endişelerken buna rağmen endişelerdir. Buna rağmen arabayla gitmenin ise konfor. Bu kadar. Bitti arkadaşlar. Overall'da yazdık. So now let's put them together to write a complete introduction. 2 pie charts illustrate the percentages of the criteria that cause people to commute to work by cycling and by using their automobiles. Overall, main reasons for people to cycle are health and environmental concerns, whereas main cause for driving is discomfort. And I can make it passive. So the percentages of the criteria that cause people to commute to work by cycling and by driving are illustrated by the 2 pie charts. Overall, main reasons for people to cycle are health and environmental concerns, whereas main cause for driving is comfort. That's it. Finished.
Now you can move on to body paragraphs. Evet arkadaşlar, hemen aktif bakalım arkadaşlar. Introduction'ımıza geçiyoruz. Şimdi birleştiriyoruz yani. Rephrase yaptığımız bizim açıklama cümlemizde overall'umuzu birleştiriyoruz. Two pie charts ne diyoruz? 2 tane bizim için pie chart gösteriyor. Neyi? İşte insanların işe, bisikletle veya arabalarını kullanarak gitmelerine yol açan neymiş? Nedenlerin, işte elementlerini, öğelerini veriyor. Genel olarak baktığımızda da overall'da nedir arkadaşlar demiştik işte. Main reasons for people to cycle. Yani insanların işe bisikletle gitmesinin ana nedeni sağlık ve çevresel endişeler. Buna rağmen bunun aksine aslında main cause for driving is comfort. Yani araba kullanmanın da ana nedeni nedir arkadaşlar? Konfor. Bunu bir de pasifle yazalım. Pasifde ön taraf sadece değişiyor arkadaşlar. Ne yaptık bu sefer de? Değil mi? Şu oranlar gösterilir demiştik. Ne oluyor? Percentages of criteria that cause people to commute to work by cycling and by driving. Yani işe arabayla ve bisikletle gitmenin yol açan nedenlerin oranları ne olmuş arkadaşlar? Bize pie chart tarafından gösterilmiş. Ve overall kısmımız yine aynı. So now let's move on to body first. Okay, the first body paragraph. Now body first, again you can do different styles as I mentioned earlier. Now I will do the first chart, okay? So the reason for cycling, when I look again, so health and fitness and less population have the biggest part in the pie, okay? So they are 30% each. And then you have 15, 13, 12, 15 again for no parking, which is half of this figure, okay? So you can look and if you can write the figure is half of that of the first one, okay? You can play with the words. Or if you can, no problem, just write, say 15% of people preferred going to work by bicycle because of not having parking problems, okay, something like this. So anyways, now look, 30, 30, 15, 13, 12, health and less pollution comes first, parking, cost, and then faster than driving. Okay, so, firstly, most British people use their bicycle to commute because of health and environmental concerns. 30% of them think that cycling is better for their health and fitness, and the same percentage do this to cause less pollution. Okay? Again, most British people use their bicycle to commute because of health and environmental concerns. So I give again the general idea for the first chart. 30% of them think that cycling is better for their health and fitness, and the same percentage, so it's 30% again, do this to cause less pollution. In the third category, people choose to go by bicycle to avoid parking problems, right? And their percentage is half of that of the first two groups. So the number was 30, here is 15. In the final groups, there are people who use their bicycles because they do not cost anything, so the bicycles don't cost anything, and the ones who believe it is faster than driving, and their figures are 13 and 12 respectively. Now respectively means 13 for the first group I mentioned here, so people who use their bicycles because they do not cost anything, and 12 is the rate for the ones who believe it is faster than driving. So my first intro body paragraph is finished. Okay. Evet arkadaşlar, gidelim şimdi yazıyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar, 30-30 en büyük rakamlar health and fitness ve less pollution kısmı. Sonrasında arkadaşlar park probleminden kaçınmak, maliyeti olmadığı için ve daha hızlı olduğu için. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda nasıl yazıyoruz? İlk olarak diyoruz arkadaşlar, yine genel bir bilgi veriyoruz şartla ilgili. Birçok diyoruz İngilizler diyoruz, işte İngilizlerin çoğu diyoruz bisikletlerini kullanıyor. Sağlık ve çevresel endişelerden dolayı. Aslında bizim bir nevi overall yazdığımız şeyi bir tekrar etmiş olduk burada. Sonrasında arkadaşlar veriyoruz. Bakın diyoruz ki %30'u diyoruz. Düşünüyor ki cycling is better. Bisiklete gitmek iyidir. Çünkü diyoruz ne için? Sağlık ve fitnessları. Ve arkadaşlar bir daha 30 demek yerine aynı oranda diyoruz. Bunu yapıyor. Daha az kirliliğe yol açmak için. Yani kelime oyunu arkadaşlar. Okay? Vocabulary game here. That's it. In the third category, üçüncü grupta arkadaşlar ne diyoruz? İnsanlar bisiklete gitmeyi tercih etmiş. Ne için? Park problemlerinden kaçınmak için. Ve onların oranı da diyorum arkadaşlar 15 demek yerine kesin diyebilirsiniz. Uzatmaya gerek yok. Zorlamaya da gerek yok. Zamanımız kısıtlı. Okay. Is half of that of the first two groups.
Yani ilk iki grubun oranının yarısı. 30'un yarısı 15 arkadaşlar. In the final two groups, son iki grupta arkadaşlar, there are people who use their bicycles, ne dedik? Bisikletlerini maliyeti olmadığı için kullananlar ve arkadaşlar araba kullanmaktan daha hızlı olduğunu düşünenler var son iki grupta. Ve bunların da diyoruz arkadaşlar rakamları, bakın 13 ve 12 respective ne demek sırasıyla. Yani 13 ilk verdiğimiz şu maliyeti hesaplayanlara, 12'de arkadaşlar kime aitmiş? Daha hızlı olduğunu düşünenlere aitmiş arkadaşlar. And next body, now the body 2. Okay, reason for driving to work now. Okay, now we have 40% comfort, 21% distance to work. You see it's half of it, almost. You should a bit more than half, but you can just say half because we need the main features, don't forget. Okay, and 14 for faster than cycling, and 14 for need to carry things to work, they say. And then 11 is for safer than cycling. So now we have all these figures. Let's go. Okay. Now similarly, why similarly? There are 5 reasons as to why people choose to drive to work. Okay. So 5 reasons why people choose or go to work by their automobiles. Now the biggest number again, first, 40% of them commute to work by car due to the comfort it provides. Because the car is more comfortable, and because of its comfort, people choose commuting by car. However, only around 1/5 of people use their cars because of distance to work. So 1/5 means, now we are talking about percentages, it's 100%. So 1/5 of 100% is 20%. Okay, so instead of writing 20% again, you can say 1/5. For 25, you can say 1/4. For let's say 30%, you can say 1/3. Okay, so you can use these kind of figures and you can vary your vocabulary as well. Then 14% of people drive to work as it is faster than driving, and the same number of people, so I can say 14% of people, same percentage of people or same number of people, okay, drive since they need to carry things to work. Final group contains who prefer to use their cars because they think it is safer than cycling, and their proportion, their rate of percentage is 11%. And that's it. Finish. You see, you write body 1, body 2, and then no conclusion here. Because you had the overall in the beginning, and it's not the essay. You leave your conclusion to the essay. Evet arkadaşlar. İkinci body'yi yazalım. İkinci body'de arkadaşlar ikinci chart alıyoruz, değil mi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? %40'ımız neydi? Konfor. Sonrasında arkadaşlar işe olan mesafe, distance, mesafe arkadaşlar. Bunların %21. %14 oranında arkadaşlar bisikletten daha hızlı olduğunu düşünenler ve işe malzeme taşıması gereken insanlar var. İkisinin oranı %14. En son arkadaşlar bisiklete gitmekten daha güvenli. Evet arkadaşlar yazıyoruz. Bakın benzer şekilde, neye benzer şekilde, neyi benzer? Evet arkadaşlar insanların işe arabayla gitmesinin de 5 tane nedeni var diyoruz. Ve hemen ilk büyük rakamı veriyorum arkadaşlar. Sıralama olsun her zaman için büyükten küçüğe şeklinde genellikle. Ne diyoruz arkadaşlar? Bunların %40'ı arabayla gidiyor. Ne? Çünkü arabanın sağladığı konfor nedeniyle arkadaşlar. Fakat diyoruz sadece arkadaşlar 1/5 demek arkadaşlar 5'te 1 demek, tamam mı? 5'te 1. Yani bunu siz şöyle yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki 25 yerine 1/4 yani 4'te 1. İşte %30 yerine 1/3 yani 3'te 1 gibi rakamlar, ifadeler kullanabiliyorsunuz. Niye? Çünkü demiştik ki repetition yapmayacağız. Değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani %30 yerine 1/3, %25 yerine 1/4, %20 yerine 1/5 kullanabiliriz arkadaşlar. Neymiş yani? %20'si ne yapıyormuş arkadaşlar? Mesafeden dolayı arabayla gidiyormuş. Sonra diyoruz arkadaşlar %14'ü de insanların neden dolayı gidiyormuş? Bakın, faster than driving. Drive to work because as it is faster than driving. Ve same number of people. Yani %14'ü arkadaşlar bakın. Burada %14'ün içinde kaç insan varsa yine aynı insan sayısı. Burada da arkadaşlar gidiyormuş. Çünkü yine arkadaşlar bakın as yazdık, since yazdık. Bunları birazdan bahsedeceğiz. Onların işe bazı şeyler taşıması gerektiği için arabayı tercih ediyormuş. Son grupta ne varmış arkadaşlar? Final group contains people who prefer to use their cars because they think it is safer than cycling. Yani bisiklet kullanmadan daha güvenli olduğunu düşünüyorlarmış ve bunların da oranı arkadaşlar %11'miş. So, now let's put all together. Okay. Now you can stop your video here and you can just go through everything we have written again.
But you see, now we have 233 words, and this is a bit too long in my opinion, because we don't want you to go over 200, okay? Now we have word limit which is 150 to 200, okay? Maximum maybe 210 will be okay, but if you go over, you might get penalized because of writing too much details, too many details. You don't need this arkadaşlar, people. So don't do this, okay? You don't need. And if you have it like this, and if you don't have time, you should leave it, okay? But try to go under or stay under 200 words. So, evet arkadaşlar, şimdi yazdık bakın arkadaşlar ama biraz uzun olduğu gibi. Videoyu burada durdurup arkadaşlar tekrar bakabilirsiniz hepsine baktığımızda. Ne yapacağız? Yani isteğimiz arkadaşlar 150 kelime minimum bize sınır veriyor ya. Hani bunu 200'e belki 210'a çıkartabiliriz. Hadi 220 olsun ama daha üstüne çıktığımızda arkadaşlar bizim writing'imiz kötü gözükebilir. Buna göre bir penalize dediğimiz yani ceza alabiliriz. Puanımız düşebilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. 200'ün 210'un üzerine çıkmamaya çalışalım. Çok detay vermişsek, sürekli aynı kelimeleri kullanmışsak bunları oradan eleyerek değiştirmeye çalışalım. So, now I will try a different way for you, okay? Now, what I will do here, I will give the highest figures for both charts, okay? In the first paragraph, okay? And I will compare them in one sentence. Then I will finish my cycling and then I will go to driving, okay? And finish these. So, let's see. To start with, 1/3 of people in the UK, you see, 1/3 of people in the UK, okay, prefer cycling because of their health and fitness, and the same percentage of people do this to create less pollution. So I gave these two, okay, and I'm continuing, okay, I didn't stop. So, and whereas 40% of them drive to work because it is comfortable. So you see, okay, this and this is finished. They are finished in one sentence. That's it. Okay, they are finished in one sentence. Now let's continue. Then 15% of them go by bicycle. Again, I'm talking about bicycle so that they do not have parking problem. Other two groups cycle to work because there is no cost and it is faster than driving, and their rates are 13 and 12 respectively. That's it. Now the first part is finished. I'll go to the second one. Now in the second one, what's left to me? Only these three, okay? I'm sorry, these ones, 4. So, as for driving again, 1/5 of them choose this method because of distance to work, and half of this figure drive as it is safer than cycling. So 20, 10. Let's go back. Okay, 20 and 10. So these two I gave together in one sentence. Finally, 14% of people drive to work since it is faster than cycling, and same proportion of people state they opt for this option, they choose this option because they need to carry things to work. And finish. So let's count the words again. Now we have 179 words. Okay. Evet arkadaşlar. Şimdi bir daha ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar yazdığımızda 30 ve 40'ı yani cycling'in en önemli nedenleriyle driving'i bir paragrafta verip sonra cycling'i bitiriyoruz. İkinci paragrafımızda kalan şu dörtlüyü yazıyoruz arkadaşlar. Çok kolay aslında. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Bakın ne dedik? Başlayacak olursak dedik. Çünkü body paragrafımızı tekrar yazıyoruz. İlk body'miz bu. Ne dedik? 1/3 yani %30 civarında insanlar bisikleti tercih ediyor. Onların sağlık ve fitnessinden dolayı ve aynı oranda insanlar arkadaşlar bunu yapıyor. Yani bisikletle işe gidiyor. Ne için? Ya da tercih ediyor. Daha az kirlilik oluşturmak için. Buna rağmen %40'ı da arkadaşlar arabayla gidiyor. O konforlu olduğundan dolayı. Sonrasında arkadaşlar %15'i diyoruz. Bakın bisikleti bitiriyoruz dedik. Devam ediyoruz bisiklete. Bisikletle gidiyor çünkü park problemi olmamak için. Diğer iki grubumuzda arkadaşlar yine bisikletle gidiyor. Çünkü diyoruz arkadaşlar maliyeti yok ve araba kullanmaktan daha hızlı. Ve bunlar oranları sırasıyla arkadaşlar 13 yani maliyet düşünenler, 12 hızlı olduğunu düşünenlerin oranı diyoruz. Ve arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi driving'i bitireceğim arkadaşlar. Bunların dedim ki arkadaşlar 5'te 1 arkadaşlar bu metodu seçiyor. Yani %20'si mesafeden dolayı ve bu figürün yarısı yani %20'nin yarısı %10'u da arkadaşlar güvenli olduğu için bisiklet kullanmaktan daha güvenli olduğu için bunu tercih ediyor arkadaşlar. Yani ne oldu? 20 ile onu vermiş oldum. Ha 21'e 11'di ben 20-10 verdim. Bir şey olur mu? Olmaz. Çok yakın rakamlar arkadaşlar. Öyle illa yani kesin rakamlara vereceğim diye de bir şey yok. İstiyorsanız verebilirsiniz ama bu sefer cümleniz
uzar arkadaşlar ve çok böyle sabit cümleler yazmış olursunuz. Son olarak da diyorlar arkadaşlar %14'ü insanların bisikleti kullanmaktan daha hızlı olduğu için gidiyor ve aynı oranda insanlar da arkadaşlar bu seçeneği tercih ettiklerini söylüyorlar. Çünkü diyorlar arkadaşlar onlar da işe malzeme taşımaları gerekiyor. Ve bitti arkadaşlar bu kadar. Kaç kelime olmuş? 179 kelime. Ne oldu? 150 ile 200 arasında kalmış olduk ve bizim için yeterli. Süremiz de arkadaşlar yetiyor. 20 dakika içinde yazmamız aslında 15-16 dakika içinde yazmamız ve son 3 dakikada da bir kontrol etmemiz gerekiyor. So we have 20 minutes to write. But this 20 minutes is not just for writing. First 2 minutes you have to analyze the charts and then find the synonyms for vocabulary. And then the last 2-3 minutes you will go over, you will check your writing for error correction. This is what you will do okay in the end. So try to leave 5 minutes for again rephrasing and checking and another 15 minutes for writing. Okay, so time yourself like this. Evet. So now again you can just stop your video here and then you can check. But before you do that, I'm going to show you. Look, I vary my vocabulary. Okay, I change them all the time. So I use while, whereas, then. You see transitions, then, next, afterwards. Okay, I use as, since, because. So I vary them all the time. Okay, I don't just use same vocabulary all the time. This is very important. Vary your vocabulary, vary your conjunctions, connecting words. Okay, and your verbs, your adjectives I showed you, your adverbs. All right. So vary them, use them differently, okay? Alright, in different places, okay? And just be careful about the meaning though, okay? Don't use them incorrectly like this, alright? Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Bakın çeşitlendirin dedik arkadaşlar. Kelimelerinizi çeşitlendirin. Nasıl çeşitlendiriyorsunuz? Bakın arkadaşlar, while yerine whereas kullandım, değil mi? Then kullandım, next, afterwards kullanabilirim, değil mi? Sonrasında anlamında, işte because anlamında arkadaşlar, as'i kullandım, since'i kullandım gibi. Ne oldu bunlar arkadaşlar? Hep bizim için seçenekler. Evet. So that's it. Thanks for watching our video and please don't forget to subscribe to our channel. In the next video I'm going to teach how to write, we have tables, okay? Then we will have bar charts, line graphs, we will have maps and then we will have diagrams. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi de arkadaşlar unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda arkadaşlar ne gelecek? Sırasıyla tablo. Ondan sonrasında bar chartlar arkadaşlar. Ondan sonrasında line grafik, peşine harita ve onun peşine de arkadaşlar ne vereceğiz? Son olarak diyagramı vereceğiz arkadaşlar. Okay, so see you in the next video and I wish you a very wonderful day.